Hepinize selamlar dostlarım, ben Bediran. Bugün sizlere ofansif sayfır mı yoksa defansif sayfır mı daha etkili bunu anlatacağım. Bunu bir yorumdan geri dönüş geldi. O yorumu da buraya koyarım hemen. İki tarzın artılarını, eksilerini ve nasıl oynayacağınızı koç bakış açısıyla daha detaylı anlatacağım. Uzatmadan videoya geçelim. Şimdi biraz daha basic anlatacağım. Hiç kafa şişirmeyeceğim. Zaten günüm kötü geçiyor. Biraz daha basic anlatacağım. Yani ofansif cypher'dan kastımız traplerini yakında kullanır. Şu şekilde. Site girişlerini holdlar. Kamerasını early info almak için atar. Şöyle long'da falan fistan şuraya short'tan info almak için atar. Tüm skill'lerini site girişlerine kullanır. Yani cage olsun, trap olsun bunları kullanır. Push gelmediğinde de lurk'e gider. Short'tan long'tan açılır. Heaven'dan örnek gösteriyoruz bu map'te de. Bunun avantajı rakibin agresif oynuyorsa yani çok hızlı oynuyorsa direkt buradan dash atan jeti trap'ine kapıyorsun zaten. Dash Q atan jeti yakalayabiliyorsun veya short'tan giren jet olmak zorunda değil. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum long'a bir shock dart geldiğinde trap'in gidiyor. Trap'in kırılıyor. Ve burada da yakalanıp ölürsen ne bileyim backside'da oynarken üstüne shock dart gelir bir anda dash Q kombosu gelir bir şey gelir. Yakalanıp ölürsen burada takımın geride başlar ve side'a da vermiş olursunuz. Genellikle Cypher side'da tek oynar zaten. Burada benim tavsiyem yani şöyle bir şey var. Yani ofansif Cypher yani sadece buraya değil yani A'ya kurulmuşken B'ye de trap bırakabilir. Burada ofansif Cypher'dan kastımız map kontrolü almaya çalışan, side'ı vermemek için side'da oynayan bir Cypher olarak düşünün. Early info almaya çalışıyor. B'de trap'in var. Bir tane trap'inde A'da, long'da veya short'ta diyelim. Long'da kameranı attın, short'ta da trap'ini bıraktın. Side'da oynuyorsun. Buradan smoke çıkışına cross koydum. Bekliyorsun rakibin girmesini. Kamera infosu var. Takımın rotate attı. 3 kişisiniz side'da. Amma ve lakin rotate gelmeden agresif bir push gelirse ve sen side'da tek yakalanırsan Allah rahmet eylesin. Takımın round'a geride başlar ve side'ı vermiş olursunuz. Yani benim buradaki tavsiyem mid'e trap atmayı bırakıp side'a odaklanmanız olur. Bir long'a bir short'a trap bırakırsınız. Side'ı daha rahat savunursunuz. Ofansif Cypher'da anlatabileceğim bu kadar. Yani zaten Heaven Trap videosu yakında gelecektir. Şimdi defansif Cypher'a geçelim. Size burada birkaç trap opsiyonu gösterdim. Defansif Cypher'da da amacınız bir side'ı kurulup kameranızı buraya bıraktınız. Bu kamerayı açıp holdlamanıza gerek yok yani. Shift oynayabilirler evet. Zaten oynadıklarında buraya smoke düşecekler. Burada ekstradan bir cage'iniz bulunabilir. Şimdi defansif Cypher'da amacınız side'ı biraz daha yoğunlaşmak. Side'da ölmeden side'a girerken birkaç kill çıkarmak olacaktır. Burada da defansif Cypher'da da geride oynamanız gerekiyor yani. Biraz daha safe noktalarda oynamanız gerekiyor. Burada oynarsanız ölme olasılığınız biraz daha yüksek. Heaven'da oynarken smoke'tan random bir kurşun yiyebilirsiniz. Veyahut Heaven değil CT'den de short'a kurulup veya şuradan da buraya da smoke geleceği için burada da bir tık daha short'a odaklı ve side'a odaklı oynayabilirsiniz. Buradaki amacımız direkt Heaven'dan kısa bir örnek göstereceğim size. Buradaki amacımız buraya smoke geldiğini varsayıyoruz. Trap'leri görüyorsunuz. 2 tane trap seçim beğenin alın. Ben bunu attım ve bunu attım diyelim. Tamam mı? Maç içinde şu trap ve şu trap'i kullandım. Heaven'dan kill çıkarmayı oynuyorum. Burada smoke var. Trap'leri görüyorsunuz zaten. Trap'lere yakalandığında biri direkt rahat bir şekilde vurup safe bir noktada tekrar pozisyon alabiliyorsunuz ve takımınız bu rotate verirken yani takımınız rotate verirken 5v4 başlayacaksınız. Herhangi biri lurk'e vesaire ölmediyse. 5v4 başlayacaksınız bu pozisyonda ve retake için çok iyi bir avantaj aslında bu. Retake'de oynarken güzel bir avantaj sağlayacak bu size 4v5 başlamanız. Yani defansif Cypher'da böyle bu tarz yani bu mantıkta. Ama burada da şöyle bir şey var. Trapleri sürekli her el aynı trapleri aynı pozisyonda kullanırsan rakip seni ezberleyecektir. Rakip ne yaptığını bilecektir. Yani burada ve burada var trap dedik. Yani ya kıracaklardır ya da buna göre oynayacaklardır. Ne bileyim bir el şu trap'i attın, bir el şunu attın, bir el bunu atarsın, bir el bunu atarsın. Zaten Cypher Heaven'dan örnek gösteriyorum. Fakat Heaven trap videosu da bu videodan sonra gelecektir. Diğer videoları izleyerek trapleri öğrenebilirsiniz. Trap opsiyonlarını öğrenebilirsiniz kullanabileceğiniz. Bunları kullanarak rakibi de belli bir noktaya kadar şaşırtabilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra trapler tükenecek doğal olarak ama 12 roundluk bir savunmada bu yeterli olacaktır. 12 round boyunca sizin oynadığınız side oynamayacakları için ve diğer side'larda da ekstra olarak setup'ınız olacağı için bu da sizin oyun bilginize kalmış bir şey. Yani oyun okumanıza kalmış bir şey. Yani burada C gelecek
gelecekler deyip C'ye de kurulabilirsiniz tabii ki. Aynı oyun tarzını C'de de yapabilirsiniz. Yani C'de de Double Door'dan oynayabilirsin. CT'den oynayabilirsin. Biraz daha riske girip şuradan tutabilirsin trap kontağına. Kutuyu tararsın vesaire. Ama tabii ki bir tane dash Q geldiğinde şunun üstüne vuramazsan ölürsün. Bunu her yerde, her map'te yapabilirsin. Yani ben bir map üzerinden anlatıyorum. Fakat gelinim sana anlatıyorum, kızım sen anla gibi. Bunu Ascent'te de oynayabilirsin. Bunu Bind'da da oynayabilirsin. Bunu herhangi bir map'te oynayabilirsin yani bu tarz şekilde. Onu da zaten trap videolarında her türlü ofansif veya defansif olarak sınıflandırırsak bu trapleri gösteriyorum zaten tüm map videolarında. Yani buradaki benim tavsiyem traplerini retake için at. Yani dediğim gibi buradan oyna. Retake başlamadan bir kill çıkarmaya çalış. Ve kameranı retake'te kullan. Atıyorum bir tane vurdun, kameranı açıp bir tane işaretleyip vurmaya daha çalışma. Çünkü yüksek ihtimal kaçacaktır, anladın mı? O yüzden kameranı riske atma. Kameranı ne yaparsın? Bridge burada stun bekler. Ne bileyim jet falan dash atmak için bekler. Açarsın, info alırsın. Underhaven'da birini gördün. Şurada birini gördün. Piktiye ona stun atarsın. Site'de birini gördün. Ona stun attırırsın. Grafitiye attırırsın. Anladın mı? Short'tan OP kesiyor. Short'a stun attırırsın. Side'da fightlarsın vesaire. Böyle opsiyonlar. Bunları da siz düşünün. Bunları sizin düşünmeniz lazım. Yani oyunu tamamen retake'de skill'leri yönetebilirsin bu kamera sayesinde. Açıp info alacaksın. Yüksek ihtimal direkt kıracaklar. Aldığın info zaten burada side neredeyse hepsini görüyorsun. Burada skill'leri kontak kullandıktan sonra aim diff yemediğiniz sürece veya şansınız ne bileyim stunlı adam bir tane mermi atıp karbon atmadığı sürece yüksek ihtimal round'u kazandıracaksınızdır. Burada top sizde oluyor biraz. Burada sizin oynatmanız gerekiyor takımı da. Bu videoda Cypher'ın ofansif ve defansif oyun tarzlarının farklarını ve bunları nasıl kullanabileceğinizi anlattım. Siz hangi Cypher tarzında daha rahat ediyorsunuz? Yani hangi Cypher tarzını tercih ediyorsunuz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.